Sistemin sesi olanlar tarihe geçer ama onu susturanlar efsane olur. Burası Westeros. Kimliğin bir kelepçe, doğumun bir ceza olduğu yer. Fakat bu topraklarda o kuralları yıkanlar da yaşadı. Ve işte onların hikayesi başlıyor. Sessiz devrimcilerin, yüzü olmayan kahramanların, kendi kaderini kendi yazanların masalı. Lakin video geçmeden önce kanalımı destekleyen her bir üyemize ve abonemize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalın devamlılığını bir yerde siz sağlıyorsunuz. Bu tür videoların gelmeye devam etmesi için abone değilseniz lütfen abone olun. Ve algoritmanın dikkatini çekebilmemiz için videomuzu beğenin ve paylaşarak daha fazla kişiye duyurun. Videoları kaçırmamak için de kanalınızı sekmesi açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçiyoruz. Jon Snow'un hikayesi Westeros'un en eski ve en inatçı yapılarından biri olan soyluluk ve meşruiyet kavramına doğrudan bir meydan okumadır. O bir Stark değildir, en azından resmi olarak. Eddard Stark'ın piçoğlu olarak kışlarında büyüyen Jon, her taşın, her bakışın, her sessiz sofranın içinde ait olmamanın yankısını taşır. Soylu bir baba, bilinmeyen bir anne ve her zaman yarım bir kimlik. Jon'un bu parçalanmış kimliği onu sistemin içinden hem yabancı hem de tehdit olarak konumlandırır. Westeros'a statü doğumla gelir ama Jon'un varlığı erdemle kazanılan liderliğin mümkün olduğunu hatırlatır. Bu yüzden gece nöbeti onun için bir kaçış değil bir arınmadır. Karakale'de herkes adını ve geçmişini geride bırakır. Jon da bir Snow olmaktan Lord Kumandan Jon Snow olmaya evrilir. Fakat bu evrim sisteme tam anlamıyla dahil olmayı değil, onu yeniden tanımlamayı beraberinde getirir. Yabanıllarla kurduğu ilişki Jon'un gerçek kırılma noktasıdır. Duvarın ötesindekileri düşman değil insan olarak görmek, Westeros'un temel değerlerinden birini öteki korkusunu parçalar. Mesved'in ölümlerinde onur bulan halkına Jon yaşamayı öğretir. Onları sadece surdan geçirmedi, onları kabullendi. Bu hem askeri hem de ahlaki bir devrimdir. Stannis'in krallığı karşısında eğilmemesi, gece nöbetinin geleneklerine karşı kuzeyin ruhunu koruması, Jon'un sistem içinden yükselerek sistemi ters yüz ettiğini gösterir. Onun liderliği meşruiyetin değil, sorumluluğun doğurduğu bir liderliktir. Ama Jon'un hikayesi ironisi de şuradadır. O, gerçek soyuyla öğreniyoruz ki hem kuzeyin hem güneyin tahtına varis olarak doğmuştur. Rhaegar Targaryen'in meşru oğlu olarak Demir Taht'ın yasal varisidir ve Robb Stark'ın vasiyetiyle de Kuzey'in kralı ilan edilmiştir. Yani Jon hem doğuştan hem de seçimin liderliğe layık görülmüştür. Ne var ki bu iki meşruiyet de Jon için bir prang olmaktan öteye gitmez. O seçilmek istemez. Bu yüzden Jon'un liderliği kehanetlerden değil vicdanlardan yükselir. Kendi kardeşleri tarafından bıçaklandığında aslında sistemin kendisi tarafından cezalandırmış olur. Çünkü düzen kendini dönüştürmeye çalışanları sevmez. Ama tıpkı hayalet gibi ölü görünen, sessiz, dışlanmış Jon da karların altından geri dönecektir. Bu sadece bir diriliş değil, bir sistemin göbeğinde yanmaya başlayan yeni bir hikayenin habercisidir. Jon Snow bir krallık için doğmuş olabilir ama onun gerçek değeri o krallıkları dönüştürmeye cesaret eden vicdanında yeter. Peki size göre Jon'un şu ana kadarki en devrimci hamlesi nedir? Arya Stark'ın hikayesi sadece bir kız çocuğunun intikam yolculuğu değil, Westeros'un erkek merkezi düzenine karşı yürütülen bir varoluş mücadelesidir. Arya doğduğunda bir Stark'tır, bir Lady'dir. Ama hikaye boyunca hem bu adı hem de Lady olma beklentilerini sıyırıp atar. Çünkü aile için adalet, hanedan rozetiyle değil, kalp atışlarıyla ölçülür. Kral topraklarına tanık olduğu aile yıkımı, onu biçimsel adalete olan inancından koparır. Syrio Forel ile başlayan kılıç eğitimi onu hem bir savaşçıya hem de bir gözlemciye dönüştürür. Lord Kedi hikayesi aslında Martin'in anlatıdaki yanılsama temalarını gösterdiği ilk örneklerden biridir. Göründüğü kadar yüce, göründüğü kadar asil olmayan bir dünya. Arya bu yanılsamayı reddeder. Braavos'a gidişi Westeros'tan tamamen kopuşunun metaforik simgesidir. Burada kimliksizleşme öğrenir. Hiç kimse olmaya çalışır ama Arya asla kimliğinden tamamıyla vazgeçmez. Adını unutsa da kaybetti ailesini unutmaz. Bu da onun yüzsüz olmamasına neden olur. Çünkü Arya'nın adalet anlayışı kişisel, duygusal ve öznel temellidir. Westeros sisteminin sunmadığı adaleti kendi yöntemleriyle sağlamaya kararlıdır. Arya'nın listesi onun içsel pusulasıdır.
Bu aslında bir ölüm listesi değil, bir vicdan defteridir. İğne dışında bu liste sayesinde de kimliğini hatırlar, yönünü korur. Martin'in dünyasında intikam çoğu zaman yozlaşma getirirken Arya'nın intikamı kimliğini korumanın bir yolu haline gelir. Çünkü o bu sistemi yıkmak için değil, onun dışına çıkarak kendi adaletini kurmak için vardır. Mercy kimliğiyle bir sahneye çıkması Arya'nın maskeler ardındaki hakikate ne kadar hakim olduğunu gösterir. Yüzsüzlerin sahte kimliklerinden birini takar ama içindeki Stark kalbiyle karar verir. Bu Martin'in ikili temalarını gerçek ve kurgu, yüz ve maske, adalet ve intikam en somut örneklerinden biridir. Arya Stark, sistemin ona biçtiği kız çocuğunu reddettiği gibi sistemin sunduğu adaletsiz adaleti de reddeder. O Batı diyarda yüzü olmayan adaletin kılıcıdır. Kızıl Kale'ye değil, sokaklara, sahnelere, yüzsüz kütüphanelere taşınan bir hafızadır. Westeros onu kabul etmese de onun adı her fısıltıda yankılanacaktır. Arya'nın hikayesi Martin'in dünyasında kadın olmanın, kimliksizleşmenin ve bireysel ahlakın nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Arya ne eleği olur ne yüzsüz. O Arya'dır ve o haliyle sistemin kabul edemeyecek kadar özgürdür. Sizce Arya'nın kimliği mi daha güçlü yoksa isimsizliği mi? Sizce hangisi onu özgür kıldı? Tyrion Lannister, Westeros'un en güçlü ailelerinden birinin bir parçası olarak doğmuştur ama doğduğu anda hem lanetlenmiş hem de dışlanmıştır. Yüce olması onu yalnızca fiziksel olarak değil, toplumsal olarak da bir kusur haline getirir. Babası Tywin için bir utanç, kız kardeşi Cersei için bir nefret nesnesi, toplum ikisi alaya açık bir figürdür ama Tyrion bu çirkinliğin içinden güzellik yaratır. Kelimeleriyle, zekasıyla, mizahıyla. Martin'in evreninde fiziksel güce dayalı düzeni zihinsel güçle yıkan ilk karakterdir. Tyrion'un en büyük silahı bilgidir. Kitaplar onun savaş alanıdır. Tyrion, meşruiyeti olmayan birinin iktidarda neler yapabileceğini bizi gösterir. Kral eli olduğunda şehir kuşatma altındayken korkmaz. Çünkü savaş alanı onun aklıdır. Kılıcı ise stratejidir. Ama ne kadar başarılı olursa olsun asla takdir görmez. Çünkü sistem şekil üzerinden değer biçer. Ya güzel olacaksın ya yakışıklı olacaksın. Ama çirkinsen, yüzün yanıksa, bir lady gibi davranmıyorsan sistemin dışındasın. Onun adaletle ilişkisi de diğer karakterler gibi kişisel ve çarpık bir zemindedir. Joffrey'i öldürmediği halde suçlandığında yargı süreci onun için değil, Lannister'lar için bir tiyatroya dönüşür. Babasının onun ölümünü planlaması Martin'in ataerkil sistem eleştirisinin doruk noktasıdır. Baba oğul değil, güç ve utanç ilişkisi. Shayne'in ihaneti Tyrion'u kırar ama onu gerçek halinde yaklaştırır. Kendi ailesine olan inancını kaybederken sistemin merkezinden dışına doğru savrulur. Bu noktada artık yalnızca hayatta kalmaya değil, hesaplaşmaya başlar. Babasını öldürdüğü an aslında sistemin içindeki o görünmez kuralları da öldürür. Artık yalnızdır ama özgürdür. Essos geçişi sadece bir coğrafi değil, felsefi bir kopuştur. Orada ne Tyrion'dur ne de Lannister. Yeni maskeler, yeni oyunlar ama aynı zihin. Tyrion'un yolculuğu Martin'in öz kimlik nedir sorusuna verdiği en keskin yanıttır. Tyrion her yerde Tyrion'dur. Çünkü başka biri olması mümkün değildir. Westeros onu asla kabullenemez ama tam da bu yüzden Tyrion Westeros'un en hakiki çocuğudur. Çünkü en çok dışlanan en çok gören olur ve en çok gören en doğru sözü söyleyen. Tyrion'un mirası hanedanlıklarla değil kelimelerle yazılır ve kelimeler bazen kılıçlardan daha keskin olabilir. Sizce Tyrion'un sistemin içinden yaptığı eleştiriler mi daha etkiliydi yoksa babasını öldürdüğü an mı gerçek kopuştu? Brienne, Tart Adası'nın lady'si olarak doğar ama Westeros'un hiçbir köşesi onu gerçekten lady gibi davranmaz. Yüksek doğumuna rağmen fiziği ve kişiliği onu sistemin dışında bırakır. Kadın olması onu zayıf varsayılırken iyi yapılı ve erkeksi görünümü ise onu dışlanmış bir tuhaflığa dönüştürür. Brienne sadece kadın olduğu için değil, kadınlığa dair beklentileri yıktığı için sistemin gözünde sapkın bir varlıktır. Brienne'nin en büyük arzusu şövalye olmaktır ama bu ona yasaktır. Çünkü Westeros'ta şövalyelik sadece erkeklere özgüdür. Ne var ki Brienne yeminli şövalyelerden daha sadıktır, daha onurludur ve daha cesurdur. Onun yolculuğu şövalyenin unvan değil, eylem olduğunu kanıtlar. Rand'e Baratheon olan sadakati onun içsel yeminini sembolize eder.
Sevdiği adamın ölümünden sonra bile davasını sürdürmesi, Brienne'yi romantik değil ahlaki bir bağlılık hareket ettiğini gösterir. Ne paraya, ne şöhrete, ne de intikama. Brienne yalnızca doğruyu yapmaya adanmıştır. Onun için Onur herkesin baktı ama kimsenin tutmadığı bir yoldur. Brienne'nin hikayesi Westeros'taki erkeklik mitinin ters yüz edilmesidir. Onun karakteri hem fiziksel güç hem de vicdani ağırlık taşır. Ayla'nın çocukken terk ettiği Lady rolünü Brienne hiçbir zaman benimsememiştir. Bu açıdan Ayla ve Brienne kadınlıklarını farklı biçimlerde silkeleyen ama aynı özgürlük arzusunda birleşen iki yoldur. En keskin kırılma noktası Jaime Lannister ile olan ilişkisiyle gelir. Jaime sistemin çürümüş şövalyesidir. Brienne ise onun karşıtı ama aynı zamanda Jaime'nin dönüşümünü tetikleyen Brienne'nin bu saf ve korkusuz onurudur. Bir nevi Martin'in İtopyacı şövalye imgesini yaşayan, soluk alan bir vicdan figürüdür. Brienne'nin sistemle mücadelesi çığlık çığlığa değildir. O varlığıyla protesto eder. Kadın olduğu için hor görülür ama kılıcını eline aldığında erkeklerin çoğunu gölgede bırakır. Güzelliğiyle değil, eylemleriyle hatırlanmak ister. Ve bu Westeros gibi gösteriş ve soy üzerinden işleyen bir düzende radikal bir duruştur. Brienne'nin kılıcı Oathkeeper aslında onun yüreğidir. Verdiği sözleri tutar. Kimseye borçlu olmadan yaşar. Ve Martin'in dünyasında en zor şeylerden biri verdiğin söze sadık kalabilmektir. Çünkü bu dünyada sözler kolay, sadakat pahalıdır. Sonunda Brienne'nin varlığı sistemin hem içinde hem de dışında kalabilen bir direniştir. Kadınlığı ve şövalyeliği aynı bedende barındıran bu figür Westeros'un tüm kurallarına rağmen ayakta kalır. Çünkü bazı insanlar kendilerine biçilen role sığamayacak kadar büyüktür. Peki, sizce Brienne gerçekten bir şövalye mi yoksa o tanımın kendisini yıktı ve yeniden mi inşa etti? Sandor Clegane Westeros'un şövalye mitinin karanlık yüzüdür. Bir şövalye değildir ama çoğu şövalyeden daha dürüst, daha gerçekçidir. Küçüklüğünde ağabey Gregor tarafından yüzü yakıldığında sadece derisi değil, inancı da yanar. İnancı adaletin, aile bağlarının ve yüce unvanların içi boş, zalimce maskeli olduğuna dair bir farkındalığa dönüşür. Sandor'un dış görünüşü, Martin'in yüzeyin altındaki gerçeği gösterme usulünün bir simgesidir. Dışarıdan canavar gibi görünen bir adam içinde vicdan taşıyabilir. Sandor'un yolculuğu bu iç vicdanın ve kırılganlığın kabuklar ardında nasıl hayatta kalabildiğini yansıtır. Kraliçe Cersei'nin emrindeki bir cellatken bile Sandor'un iç sesini duyarız. Kral Joffrey'nin sapkın emirlerine duyduğu tiksinti ahlakı çöküntüyü görmesindendir ama itaat eder. Çünkü bu dünyanın kuralları itaatsizliği ölümle cezalandırır. Yine de o sessizce direnir. Örneğin Sansa'yı koruması. Diğer yandan Arya'ya duyduğu ilgi şefkat değil aynalıktır. Muhtemelen Arya kendi yanlış masumiyetini görür. Sandor'un en trajik gücü adalet aramaktan vazgeçmesidir. Ama bu vazgeçiş bir tür nihilist kabulleniş değil. Acının kaçınılmazlığının kabulüdür. Herkesin rol yaptığı bir dünyada Sandor kendini oynamaktan utanmaz. Arya'nın elinden ekmek yer ama onun öldürmesini de bekler. Çünkü onu bir katile dönüştürme pahasına olsa bile hayatın adaletli olmadığını Arya'ya öğretmek ister. Brienne, onurun ve verilen sözleri şövalyesiydi. Sandor ise o onurun sistemin kılıcına dönüşebileceğini bilen biridir. Bu yüzden kaybederken bile haklıdır. Westeros'un düzenine göre yanlış ama Martini dünyasında ahlaki olarak doğrudur. Sonunda Sandor ölüme terk edilen adam olarak izini kaybettir ama muhtemelen hayatta kalır. Ve hayatta kalışı bir tür kefarettir. Sessiz bir mezarcı olarak başka hayatları gömerek kendi günahlarını da gömmeye çalışır. Sandor'un dönüşümü bağırarak değil, susarak gerçekleşir. Sandor Clegane bir kahraman değildir. O bu dünyanın kurbanıdır ama Martin'in asıl kahramanları kurbanlardır. Çünkü onlar sistemi değiştiremeseler de onun yalanlarını ifşa ederler. Sandor yüzü yanmış, ruhu yanık bir aynadır. Westeros'a bakmak isteyen herkes önce onun gözlerine bakmalıdır. Sizce Sandor bir cellat mıydı? Yoksa yalnızca sistemin şiddetini yüzüne yansıtmış bir ayna mı? Davos Seaworth'un hikayesi Westeros'un doğumla gelen hiyerarşisine karşı emeğiyle, sadakatiyle ve ahlakıyla yükselen bir adamın hikayesidir. Bir zamanlar bir kaçakçıydı. Soğan taşırken hayat kurtardı ama soğan taşırken parmaklarını kaybetti. Bu ironi onun karakterindeki öz çelişiği simgeler. Sadakatle ödüllendirilen ama aynı zamanda cezalandırılan bir adam. Stannis Baratheon ona lordluk verdi ama aynı zamanda geçmişini cezasını kesmekten geri durmadı. Çünkü Davos düzenin dışına doğmuştu. Ancak
Bu dünyada yükselmek için önce kendi ellerinle kan dökmen, sonra o elleri kesmen gerekir. Ya da kestirmen. Davos bunu kabul eder çünkü Westeros'u onuru yaşamak için elinden daha fazlasını feda etmen gerekebilir. Davos'un gerçek gücü ne kılıcı ne de unvanıdır. O doğruyu söyleme cesaretine sahiptir. Stannis'in en yakın danışmanı arasında ona karşı fikir beyan eden tek kişidir. Melisandre'nin gölgesine karşı ses çıkarır. Kralların kulaklarını fısıldayan ama o krallara yalan söylemeyen nadir adamlardandır. Bu Martin'in ahlaki cesaret tanımıdır. Davos kayıtsız şartsız sadakat ve körlüğü birbirinden ayırır. O kralların dal kavukluğu değil vicdanıdır. Davos'un yolu diğer kahramanlar gibi savaş alanlarında değil mektuplarda, gemi rotalarında, sessiz kararlarda yazılıdır. Katı değildir. Büyü kullanmaz, kehanet bilmez. Ama bazen Westeros gibi bir dünyada en büyük devrim bir adamın doğruyu fısıldamasıyla başlar. Martin, Davos aracıyla bize şunu söyler. Bu topraklarda kahramanlık kılıç da değil, karakterle yazılır ve bazen en onurlu şövalye zırh giymeyen bir adamdır. Çünkü bazen en büyük güç yalnızca doğru kalmaktır. Peki sizce Davos gerçekten bir lord muydu yoksa Westeros'un lordluk kavramını yeniden tanımlayan bir halk vicdanı mıydı? Aşağı Greyjoy'un hikayesi yalnızca ataerkil bir dünyada kadın olarak ayakta kalmak değil, o dünyayı kendi silahlarıyla yenmeye çalışmak üzerine kuruludur. Demir doğumlu geleneklerin en koyu olduğu parkta doğan Asha, babası Balon Greyjoy'un gözüne bir oğul gibi yetiştirir ama o yalnızca bir erkek gibi savaşmakla kalmaz. Onlardan daha zeki, daha stratejik ve daha ahlaklıdır. Demir adalar alama ödeme ilkesiyle tanımlanır. Asha bu ilkeden geleneksel anlamda değil, kişisel bir sadakat anlayışıyla hareket eder. Erkek akrabaları tat kavgasında birbirini yerken Asha adalara barış, strateji ve sürdürülebilirlik önerir. Onun kraliçelik iddiası yalnızca güç şifresi değil, alternatif bir demir doğum vizyonudur. Asha'nın kadın bedeni Westeros'un her köşesinde bir yük sayılırken o bu bedeni zayıflık değil, güç kaynağı olarak kullanır. Erkeklerin arasında korku salan bir kaptandır ancak o gücünü zorbalıktan değil itibardan alır. Mürettebatına ne dayatır ne de yalakalık yapar. Komutayı hak ederek alır. Bu Westeros'un erkeklik tanımına doğrudan bir meydan okumadır. Babasının ölümü sonrası Euron ortaya çıkışı onun için yalnızca siyasi değil ahlaki bir sınav olur. Euron'un nihilist, büyüye dayalı korku vizyonu karşısında aşağı denge, akıl ve adalet ekseninde bir liderlik önerir. Martin burada iki farklı liderlik anlatısını çarpıştırır. Korku yoluyla hükmetmek ve güven yoluyla yönetmek. Aşağı ikincisini temsil eder. Aşağının yolculuğu kadınını terk etmeden savaşmayı başaranların yolculuğudur. Aile gibi kimliksizleşmeden, Brienne gibi toplumun dışına itilmeden. O sistemi içeriden sarsan ama onun dilini de iyi bilen bir oyuncudur. Ve Martin evreninde en tehlikeli devrimciler genellikle bu oyunculardır. Demir Adalar gibi yerlerde kadın olarak liderlik iddiasında bulunmak sadece siyasi değil, ontolojik bir başkaldırıdır. Aşağı hem bu başkaldırının sesi hem de nispeten daha onurlu bir düzenin sembolüdür. Westeros onu belki asla tanımayacak ama onun direnişi dalgaların sesinde yankılanmaya devam edecek. Sizce Aşa'nın savaşları mı daha devrimci yoksa erkeklerin arasında ayakta kalış biçimi mi? Daenerys Targaryen hikayesi yıkımın ortasında filizlenen bir devrim hikayesidir. Doğmadan önce evi yok edilmiş, doğduğunda sürgünde, büyüdüğünde satılmış bir kız çocuğu. Ejderhaların soyundan gelen bir ama kendi bedenini bile koruyamayacak kadar zayıf bir başlangıç. Dany'nin yolu mağdurluktan kraliçeliğe değil, kölelikten özgürleştiriciliğe, sistem kurbanından sistem kırana uzanır. Viserys'in ellerinde bir araç, Drogo'nun gözünde bir eşya olan Dany, ilk başta hep başkalarının hayallerine hizmet eder ancak acı ve kayıplar arttıkça kendi kimliğini yaratır. Bu kimlik sadece Valide soyunun mirası değil, ateşle sınanmış bir iradedir. Ejderhaları doğduğunda Martinez dünyasında sembolik bir doğum yaşanır. Yeni bir Westeros mümkün mü sorusuna ete kemiğe bürünür. Köle körfezine yaptığı fetihler Westeros'tan çok daha köklü bir düzeni sarsa, yüzlerce yıllık köleliği tek bir emirle kaldırması bir yasa değil bir devrimdir ama dinin hikayesi yalnızca idealizm değil, idealizmin sınırlarıyla da ilgilidir. Hizra ile evlenmek zorunda kalması, kendi hükmünde bile hapsedilmesi. Martin'in uyarısı nettir. Değişim ateşi hükmedenleri de yakabilir. Deni'nin ikilemi zalimini yok ederek zalimleşip zalimleşmeyeceğidir. Ejderhaları özgürlük mü getirecek yoksa yeni bir tiranlık mı? Ser Jorah'ın sadakati, Barrisa'nın temkinliliği, Missandei'nin masumiyeti. Hepsi Dany'nin içindeki savaşın dışa yansımasıdır. Westeros'a döndüğünde ne taşıyacak? Adalet mi? İntikam mı? Daenerys'in gücü doğuştan gelen bir kader değil, kazanılmış bir hak olarak görülmelidir.
O ejderha olarak doğdu evet ama ejderhayı dizgine iradeyi kendi kendine inşa etti. Westeros'un soyları onun suyuna değil ateşine bakar. Çünkü Dany artık yalnızca bir Targaryen değildir. O kölelerin dışlananların zincirlenenlerin simgesidir. Ama Martin evreninde bu kadar güçlü semboller daima asmalıdır. Dany'nin en büyük zaferi bir şehri yakmak değil, bir adaleti yaşatmak olacaktır. Ve bu da onun hikayesinin nihai sorusudur. Değişimi başlatan o değişimin kurbanı mı olacak yoksa kurucusu mu? Daenerys Westeros'un geçmişinden gelen bir hayalet değil, onun geleceğine dair bir sorudur. Cevabın ateş deme yoksa iradeyle mi verileceği artık Dany'ye kalmış. Sizce Dany yaktığı şehirlerle mi katılanacak yoksa zincirleri kıran bir umutla mı? Sizce onun devrimi neyle sonuçlanmalı? Samwell Tarly, Westeros'un kaslı şövalye kültürüne bir karşı kulak doğar. Güçsüzdür, kiloludur, korkaktır. Babası Randy Tarly için bu özellikler affedilemezdir. Sam utanç betilesi olarak görülür ve en korkunç şekilde cezalandırılır. Seçim hakkı elinden alınarak gece nöbetine sürülür ama Martin, Sam'in hikayesi yalnızca bir dışlanmış hikayesi olarak değil, gerçek cesaretin yeniden tanımı olarak sunar. Samwell Jon'un karşıt aynasıdır. Jon fiziksel olarak güçlü, lider doğasına sahipken Sam bilgeliği, merhameti ve sadakat ile güç kazanır. Gece nöbetinde Jon'un sadık dost olur ama asıl sınavı kendi başına kaldığında başlar. Sam'in en büyük eylemleri kimsenin ona yapabileceğini düşünmediği anlarda gelir. Bir öteki öldürmesi, Maester eğitimi almak için gitmesi, Gilly ve çocuğunu koruması. Hepsi sessiz devrimlerdir. Sam'in gücü Martin'in en az ses çıkaran karakterlerini en çok bilgi emanet etmesinden anlaşılır. Westeros'un kurtuluşu belki de Sam'in okuduğu bir kitaptadır. Çünkü gerçek değişim kılıçtan değil, satırdan çıkar. Sam'in hikayesi aynı zamanda şefkatin, sevginin ve aile olmanın yeniden yazımıdır. Gilly'e karşı gösterdiği koruyuculuk, babasının zalimliğini affetmeden aşmak gibidir. Kültürün erkeklik kodlarına göre zayıf olan Sam, Martin'in dünyasında en tam adamdır. Çünkü korkarak yaptığı her şey savaşarak kazanılanlardan daha çok şeye hizmet eder. Westeros'un güç tanımını tersine çeviren Samwell, bilginin, merhametin ve sessizliğin temsilcisidir. Onun yolculuğu kimse olmam gereken kişi olduğunu düşünmüyor duygusunu taşıyan herkesin yolculuğudur. Sizce Sam'in sessiz bilgeliği mi daha kıymetliydi yoksa korkuya rağmen gösterdiği küçük cesaretler mi? Bazı isimler tarihe yazılmaz çünkü onlar tarihi yeniden yazar. Westeros'un duvarları yalnız taş ve buz değil. Unutturulmuşların, dışlanmışların çığlıklarıyla örülüdür ama bir kurt uluduğunda, bir ejderha haykırdığında ya da bir yüzsüz kız adaleti sağladığında dünya bir daha asla aynı kalmaz. Sizce bu karakterlerden hangisi Westeros'un gerçek değişimini temsil ediyor ve neden? Fikrinizi yorumda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.